Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için yapımı farklı olan, çok lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan, uzun süre bayatlamayan kurabiye tarifim var. Fazla vakit harcamadan hemen bu tuzlu kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 adet yumurtayı ekleyelim. Çok az yumurtanın akından ayrı bir kaba kurabiyenin üzerine sürmek için ayıralım. Çok az diyorum akından çünkü çok az kullanacağız yumurta akını. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı çörek otu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz mahlep ekliyorum. Toz mahlep eklemeseniz de olur ama tuzlu kurabiyelerin bence olmazsa olmazı, gerçekten çok lezzetli yapıyor. Tuzlu kurabiyelere farklı bir aroma veriyor. El çırpıcısıyla bu malzemelerimizi çırpalım. Kurabiyemize başlamadan önce malzemelerimizi mutlaka önden birkaç saat öncesinde hazırlayalım. Özellikle tereyağlı kurabiyelerde oda sıcaklığında söylüyorsam mutlaka 1-2 saat öncesinden oda sıcaklığında dışarıda bir tezgahın üzerinde tereyağımızı bekletelim. Ben 2 saat kadar oda sıcaklığında beklettim. Buzdolabından çıkardım tereyağımı. O şekilde ekliyorum. 150 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Sağlık açısından tereyağlı yapmanızı tavsiye ederim ve lezzet açısından da tereyağlı kurabiyeler çok daha güzel oluyor. 5 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Hamur kabartma tozu 10 gramdır. 4 su bardağı un ekliyorum. Ununuz az gelirse yumurta akı, çünkü bazen yumurta büyük olabilir, küçük olabilir. O yüzden değişkenlik gösterebilir un oranı. Biraz daha un ekleyebilirsiniz. Ben dolu dolu 4 su bardağı un ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unumuzu da ekledikten sonra elimizle güzelce hamurumuzu yoğuralım. Yumuşak, ele yapışmayan çok güzel bir tuzlu kurabiye hazırlıyoruz. Yakından da hemen sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak kalınca bir silindir ya da rulo şeklini verelim. Sonrasında kavrulmuş susam ve sade susamlı karışıma her tarafını kurabiye hamurumuzun bulayalım. Toplamda 50 gram susam kullanmanız yeterli olacaktır. Ben fazlaca bir kasenin içerisinde kavrulmuş susamla beyaz susamı karıştırdım. O yüzden oldukça fazla kaldı. 50 gram, yani yaklaşık 8 yemek kaşığı kadar susam kullanmanız yeterli olacaktır bu kurabiye malzeme ölçüleri için. Tezgahın üzerinde silindir şeklini verdim. Şimdi hemen susama bulayacağım. Sonrasında şeklini oluşturacağım. Kenar kısımlarındaki parçaları düzgün olmasını istiyorsanız bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Kavrulmuş susamlı ve sade susamlı karışımımız da hazır. Hemen bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde tezgahımızın üzerine dökelim. Her yerine eşit miktarlarda kurabiye hamurumuzu çevirerek bulayalım. Kurabiye hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde susamımızı buladıktan sonra bir çubuk yardımıyla kurabiye hamurumuzun tam ortasından çizik oluşturalım. Birazcık bastırarak oluşturuyoruz çünkü içerisine yumurta akını sürdükten sonra çekirdek serpeceğiz. Bu şekilde ben bir tahtanın uç kısmından faydalanarak bastırarak düz bir çizgi oluşturdum. Görseli şekli gerçekten çok şık, yemesi de çok keyifli oldu bu kurabiyenin. Bu şekilde düz çizgi oluşturalım. Hemen bir kenarda ayırdığımız yumurta akını fırça yardımıyla tam ortasına sürelim ve
çekirdek ekleyelim. Hazır çekirdek de alabilirsiniz. Ben özellikle hazır böyle soyulmuş çekirdekleri pek tavsiye etmiyorum. Çünkü genelde bayat bir koku geliyor. O yüzden normal klasik çekirdek alıp teker teker ayıklayarak o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben çekirdekleri açıkçası o şekilde hazırladım. Hazır paketlerde ayıklanmış olarak satılan çekirdekleri açıkçası pek tavsiye etmiyorum. Bu şekilde yumurta akını sürdükten sonra şimdi çekirdekleri üzerine serpiyorum. Çekirdekleri üzerine serptikten sonra parmak uçlarımızı hafiften bastıralım ki çekirdeklerin yapıştığından emin olalım. Sonrasında bıçak yardımıyla dilimler halinde keselim. Bu aşamada dilerseniz çok küçük küçük boyutlarda da servis edebilirsiniz. Kurabiyenize şekil verebilirsiniz. Ya da daha uzun boyutlarda da kurabiyenizi oluşturabilirsiniz. Ben kare boyutunda olacak şekilde parçalara kestim. Bu şekilde hazırladım. Hemen yakından sizlere şöyle göstereyim. Birazcık büyükçe oldu. Daha küçük de yaparsanız fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ben bu ölçülerle toplamda 26 adet tuzlu kurabiye elde ettim. Kurabiyelerimize şekil verip hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi 20 dakika kadar pişirelim. Kurabiyelerimizi 170 derecede pişirmeye özen gösterelim. Çünkü üzerindeki çekirdekler yanmasın. Tam istediğimiz gibi kavruk olması için de ağır ağır 20 dakika kadar pişiriyoruz. 20 dakikanın sonunda lütfen fırınınızı kontrol edin. Eğer kavrulmuş gevrek bir görüntüsü varsa fırından alabilirsiniz. Ben tuzlu kurabiyeleri özellikle fırında fazlaca tutuyorum. Çünkü gevrek olarak daha seviyorum. Kavrulmuş bir şekilde pişen tuzlu kurabiyelerin lezzetine gerçekten doyulmuyor. Çok güzel oluyor. Şimdi hemen sizler için yakından iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler yakından bu kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin nerelerden takip ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra da yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Böylelikle tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır sizlerin kıymetli düşünceleri. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.